Merhaba hanımlar. Kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bugünkü videomda bu görmüş olduğunuz şalın nasıl yapıldığını anlatmaya çalışacağım. Bu şalın ismini bilmiyorum. Yine internette görmüştüm ben fotoğraflardan. Baktım bir iki denedim ve sonunda modeli çıkardım. Şimdi bunun nasıl yapıldığını elimden geldiğince size anlatmaya çalışacağım. Modelimiz için her zamanki gibi en çok kullandığımız angora tarzı bir ip kullandım ben buna. Siz de istediğiniz iple örebilirsiniz bunu. Hemen tarifimizi anlatmaya başlayalım. Başlamadan önce hanımlar, kanalıma abone olursanız sevinirim. Desteklerinizi bekliyorum. Evet hanımlar. Şimdi ipimizi alalım ve tarifimize başlayalım. 2,5 numara tığ kullanıyorum. Siz de elinize göre 3 de kullanabilirsiniz. 2,5 da kullanabilirsiniz. Her zaman olduğu gibi şallar için çok ince sıkı örgü istemiyor. Yani çok küçük tutmayın tığınızın ucunu. Biraz kalınca olsun. Evet. Modelimize şöyle şuradan göstereyim. Bakın. Şuradan başlıyoruz. Önce şunu belirteyim. Ben bu modelin bu kenarı normalde yoktu. Benim ipim yetmediği için böyle bir kenar yapıp büyütmek istedim. Aynı renkten ipim yetmedi. Şöyle bir kenar yaparak büyütmek istediğim için bu kenarı ekstradan yaptım. Ben şimdi size modelin normal halini anlatacağım. Bakın şöyle göstereyim. Şunu da göstereyim. Bu şekilde oluyor model. Ucuna herhangi bir kenar yapılmamıştı ama ben buna ince bir kenar göstereceğim size. Hem bu modelin şu kısmını, bütünlüğünü tamamlayacak. Hem de daha güzel duracak. Küçük bir kenar ekleyeceğiz biz buna. Evet. Şimdi ben bunun kenarını dediğim gibi özellikle biraz uzun ördüm. Biraz büyütmek için örmüştüm bunu. Hemen zincir çekerek şalımızın tarifine başlayalım. Şunu da göstereyim, şöyle modelin nasıl olduğunu tarif ederim. Tığımızı aldık. Altı zincirle başlıyoruz. 1 2 3 4 5 6 zincirimi çektim ve birleştiriyorum. Bir halka yapıyoruz. Zincirle hemen bir halkamızı yapıyoruz. Daha sonra zincirle birleştirdik. Halkamız oluştu. 1 2 3 zincir çekerek yukarıya çıkıyorum. Ve bu boşluğa 6 tane ikili trabzan yapıyoruz. İkili trabzan neydi? Hemen tekrar gösterelim. İpimizi tığımıza doluyoruz. Batmak istediğimiz yere batıyoruz. İlmeği çıkarıyorum. Ve 2 defa da çekiyorum. 1 2. Evet, bu ikili trabzanımız oluyor. Tekrar yapalım. İpimi doladım. İlmeğimi çektim. 1 2 defa da çektim. Tekrar ipimizi doluyoruz. Bir kez doluyorum. 2 defa da çıkartıyorum. Hemen sayalım. 3 5 tane oldu. 6 tane olacak. Evet. Şimdi 6 tanemizi yaptık. Ne yapacağız şimdi? Şuradaki delikli sırayı yapacağız. Bunun için 7 tane zincir çekip döneceğiz. Şimdi 1 2 3 4 5 6 7 zincir çektim. Örgümü çevirdim. Şurada tam ortadaki trabzana, yani kenardaki 3 zincirle beraber 7 tane oldu toplamda. 4. trabzana hemen yine bir tane ikili trabzan yapıyorum. Evet. Tekrar 1 2 3 4 zincir çektim ve geliyorum, yine ipimi doladım. Şuradaki son trabzana, yani şurada başlangıç zincirine batarak bir tane, biraz uzun, kenarı çok kasmasın diye buraya üçlü trabzan yapacağım. Bir tane üçlü trabzan yaptım. Evet, şimdi bu sıramız da tamam.
3, 4 zincirle yukarıya çıktım. Siz elinizin sıklığına, genişliğine göre 3 ya da 4 zincir çekebilirsiniz. Ayarlayın. Şu kenarlardaki zincirleriniz çok kısa olmasın. Örgünüz kenarları çekilmesin. Düzgün dursun diye. Ben burayı normalde 3 de çıkabilirsiniz. Ben 4 de çıkıyorum. Çok fazla germesin diye. Hemen örgümüzü çeviriyoruz. Tığımıza ipimizi doluyoruz. Bakın şimdi sıra şuradaki sırada. Bakın şurayı yapacağız. Şurada zincirden bir önceki sıra için yuvalar oluşturacağız. Şuradaki delikleri yapacağız. Hemen 4 zincir çektim. Burayı biraz uzun çekmemiz lazımdı. 4, 5 tane de bunun için, şuradaki zincir için 9 tane zincir çekiyorum. 6, 7, 8, 9. Tekrar sayayım. 2, 4, 6, 8, 9. 9 zincir çektim. Örgümü çevirdim. Şimdi şu trabzanın hemen yanına bir tane, bakın trabzana batmıyorum. Trabzanın sağındaki boşluğa ama trabzana yakın duracak şekilde bir tane sık iğne ile birleştiriyorum. Tekrar araya bir zincir çekiyorum. Bir sonraki trabzana atlıyorum. Bir sonraki boşluğa yine bir tane sık iğne yapıyorum. Şurada küçücük bir boşluğumuz oldu. Şimdi tekrar 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Buradaki zincirleri çok sıkı çekmeyin. Çünkü bir sonraki sırada zincirlere batarak ilerleyeceğiz. Şuradaki 5 zinciri çektim. Yine kenarı, şurada köşedeki zincire batarak kenarı bitiriyorum. Bir tane üçlü trabzan yaparak bitiriyorum. Ve 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. Bir üst sıraya geçtim. Örgümü tekrar çevirdim. Tekrar tığımı doladım. Şimdi geldik. Şuradan da göstereyim. Bakın. Şu sıradayız. Şuradaki sıradayız. Şimdi buraya 5 tane trabzan yapacağız. Şimdi bir tanesini başta çektiğimiz zincirimiz oluşturuyor. Sonra zincirin dibine, bak, şuradaki ilk boşluğa, ilk deliği zincirin dibine bir tane batıp ikili trabzan yapıyoruz. Bak, kenardaki zincirle beraber 2 tane oldu. Kalan 3 taneyi de zincire batarak, sırayla her zincire bir tane batarak kalan 3 taneyi de yapıyoruz. Şuradaki birinci zincire battım. İkili trabzan yaptım. Yanındaki zincire battım. İkili trabzan yaptım. Ve bir sonraki zincire batarak ikili trabzanı yaptım. Şimdi burada kaç tane oldu? 5 tane oldu. Evet, sırada geleceğiz. Şuradaki ortada duran trabzanı yapacağız. Bunun için araya 3 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3 zincir. Eliniz çok sıkıysa 4 de çekebilirsiniz. Yine ipimi doluyorum. Bir önceki sırada şurada bir küçük bir zincir boşluğumuz vardı. Bir tane zincir çektiğimiz yer vardı ya. Oraya batıyorum. Oraya bir tane trabzan yapıyorum. Tekrar 1, 2, 3 zincir çektim. İpimi doladım. Yine zincire batacağız burada. 2 tane zincir atlıyorum. Bakın şurada gördüğümüz 1, 2 tane atlıyorum. Üçüncüye batıyorum. İşte zincirlere biraz sık çekmeyelim. Yoksa batması zor oluyor. Ben şimdi biraz uzaktan yapmaya çalıştığım için biraz daha zorlanıyorum batarken. Evet, bir tanemiz battık. Şimdi buraya evet, 3 taneyi battık. Dördüncüye 2 defa batacağız. Yani şunu yaptık, şu boşluğu yaptık. Şimdi geldik şuradakindeyiz. 3 taneyi yaptık. Dördüncüye bakın 2 kez batacağız. Batamadım ben.
Bir kez daha aynı yere batıyorum. Evet, iki tarafta da 5 tane trabzanımız oldu. Şimdi bir üst sıraya geçiyoruz. Bir üst sıra yine zincirle yukarı çıkıyoruz. 3-4 tane zincirimizi çektik. Örgümüzü çeviriyoruz. Yine şuradaki zincirin, bakın şu sıradayız şimdi. Buradayız. Evet. Zincirimizi çektik. Şuradaki boşluğa, yani zincirin başladığı noktadaki ilk trabzanın tepesine 5 tane trabzan yapacağız. 1 2 3 4 ve 5 tane oldu. Kenardaki zincir, başladığımız zincirle beraber toplamda 6 tane oldu. Sonra geliyoruz. Şuradaki bir önceki sıradaki trabzanlardan en sondaki değil, bir öncekine bir sık iğne ile sabitliyoruz bunu. Evet, sık iğne ile sabitledik. Bir tane zincir çekiyorum. Bu defa şu sondaki trabzan atlıyorum. Şuradaki boşluğa bir tane sık iğne yapıyoruz. İpimizi doluyoruz. Şimdi şuradaki ortada duran şu trabzanın tepesine trabzan yapacağız. 5 tane ikili trabzan yapacağız. 2 3 4 5 tane ikili trabzan yaptık. Yani şurayı yaptık. Bakın modelde de size tek tek gösteriyorum ki nerede ne yaptığımızı daha iyi anlayıp bilesiniz diye. Bakın şurayı yaptık. Şimdi 5 tane yaptıktan sonra yine hiç zincir çekmeden geliyoruz. Şuradaki zincirin sonuna şuraya bir sık iğne ile birleştiriyoruz. Tekrar bir zincir çekiyorum. Bir tane trabzan atlıyorum. Bir sonrakinin tepesine yine bir sık iğne yapıyorum. Arada bir zincir boşluk yuva oluşturduk. Bir sonraki sıra için bir hazırlık. Evet, tamamladık. Şimdi ipimizi doluyoruz. Şuradaki başlangıçtaki zincirin tepesine, son trabzana 6 tane ikili trabzan yapıyoruz. Aynı noktaya batıyoruz. Altısında aynı noktaya. 2 3 4 5 Evet. 6 tane oldu. Bakın ilk motifimiz, ilk örümcek ağımız. Aslında örümcek ağı diyebiliriz buna. Örümcek ağı gibi duruyor. Oluştu. Zaten modelimiz 4 sıradan oluşuyor. Başlangıcı yaptıktan sonra her 4 sırada bir aynı şeyi tekrarlayarak, uygulayarak ilerleyeceksiniz. Ben şimdi bir sıra daha anlatacağım. Devam edeceğim. Biraz daha göstereceğim. Şimdi 6 taneyi yaptık. Bakın. Yani en son şurayı yaptık. Şöyle göstereyim. Şu kenarı yaptık. Şimdi şuradaki boşlukları yapacağız tekrar. Örgümüzü çevirirsek şurayı yapacağız. Şimdi bir sonraki sıraya geçmek için 7 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 zincirimi çektim. Örgümü çevirdim. İpimi doluyorum. Şurada ortadaki trabzanın tepesine bir tane üçlü trabzan yapıyorum. Tekrar 1 2 3 zincir çektim. Şimdi şu boşluğumuzu yaptık. Şu boşluk içinde zincirimizi çektik. Bakın şimdi sırada şuradaki trabzanlar var. Yani bir önceki sırada 5 tane yaptığımız trabzanların şu yelpaze şeklinin üst sırasındayız. Şimdi buraya 9 tane trabzan yapacağız. Şimdi bunu nereye batmamız gerektiğini göstereceğim.
İlk önce şurada bir tane bir önceki sırada bir zincirli yuva oluşturmuştuk. İlkini şuradaki birinci zincire batıyoruz. Hemen ikili trabzan yapıyorum. Bakın bu birincisi. Sonrakini onun solundaki sık iğnenin tepesine batıyorum. Şuraya. Böyle yakından göstereyim. Biraz netleştireyim. Çok yaklaştırınca da netliği bozuluyor. Bir sonraki sık iğnenin tepesine battım. İkinciyi buraya. Sonra sırayla takip ediyoruz. Buradaki her trabzanın tepesine birer tane yapıyoruz. 3 4 5 6 7. Bakın. Bir önceki sırada yaptığımız trabzanların hepsinin tepesine birer kez battık. 7 tane oldu. Şimdi 9 olacak. 2 tane daha. Bir sonrakini şuradaki trabzanlardan sonraki birleştirdiğimiz sık iğnenin tepesine batıyoruz. 8. burada. 9.'yu da arada çektiğimiz bir tanelik zincire batıyoruz. Evet. 9.'yu da buraya yaptık. Tekrar 1 2 3 zincir çekiyorum. Şuradaki ortadaki trabzanın tepesine bir tane. Şu buralar biraz uzun olsun istediğim için 3 defa da çekiyorum trabzana. 1 2 3 zincir çektim ve geldim kapanış için yine şuraya bir tane kenara trabzan yapıyorum. Evet, bakın modelimiz yavaş yavaş kendini gösterdi. Artık sıraları tekrar ederek ilerleyecek. Mesela şu anda şu sırayı yaptık. Geri dönüp bakmak gerektiği zaman bakın şu sırayı yaptık. Şimdiki sıra buradaki zincir sırasını yapacağız. Kafes oluşturacağız. Bunun için 1 2 3 4 5 6 7 8 9 zincir çektim. Çevirdim. Örgümü çevirdim. Hemen şuradaki ilk trabzanın yanına boşluğa bir tane sık iğne yaptım. Bir zincir çektim. Tekrar bu defa trabzanın diğer tarafına boşluğa batarak bir sık iğne daha yaptım. Yine 1 2 3 4 5 zincir çektim. Buradaki 5 zincir sayısı önemli hanımlar. Çünkü bir sonraki sırada bunun 3 tanesine batıyoruz. 2 tanesi boşta kalıyor. Şuradaki örümcek ağı görüntüsünü verebilmek için. Hani burayı ona göre orantılayın. Sayısını kendiniz ayarlayın. Ama 5 ideal oluyor. Şimdi ipimizi doladık. Geliyoruz. Bakın şurada. Şimdi buraya yeni bir yuva oluşturacağız. Şurayı yapacağız. Bunun için bakın 2 4.'ye batacağız. 4. trabzana 5 zincir çektikten sonra geliyoruz. Şurada 2 4 trabzan, 4. trabzanın tepesine batıyorum. Şuraya. Ve ip almadan batıyoruz. Bir tane sık iğne yapıyoruz. Tekrar bir zincir çektim. Bir trabzan atlıyorum. Bir sonrakine yine bir sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 zincir çektim ve geldim. Yine şuradaki trabzanın yanına bir tane bağladım. Bir sık iğne ile bağladım. Araya bir zincir çektim. Sonra trabzanın diğer tarafına bir tane daha sık iğne. 1 2 3 4 5 zincir çektim. İpimi doladım. Köşeyi oluşturmak için bir tane trabzan yapıyorum. Evet. Hemen birazcık daha anlatmak istiyorum. 4 zincir çektim, yukarı çıktım, örgümü çevirdim. Şimdi geriye dönüp bakmayı göstereyim. Bakın. Şimdi şuradaki kafesleri yaptım. Şimdi şu sırayı yapıyoruz. Bakın. Şu sırayı takip edeceksiniz bu defa.
zincirimizi çektik. Trabzanın ilk boşluğuna bir tane trabzan yaptık. İpimizi doladık. Şimdi sırayla zincire batacağız. 3 tane de zincire trabzan yapacağız burada. 1 2 3 toplamda 5 tane olacak. Şurayı yaptık. Ben az önce şaşırdım. Yanlışlıkla şurayı yaptım. Söktük onu tekrar. Bu sırayı yaptık. Şimdi bu sıradan sonra 3 tane zincir, 3 zincir çekiyorum. Geliyorum şuradaki zincir çektiğimiz yuvaya bir tane üçlü trabzan yapıyorum. Tekrar 1 2 3 zincir çektim. Bakın burada birazcık değişiyor. Şurayı yapacağız şimdi. Şurada yine 9 tane trabzan var. Şimdi burayı yapacağız. Yine buradan 1 2 tane atlıyorum. Hani buraya 5 zincir çekmiştik ya, o yüzden demiştim. Buradaki zincir sayısı önemli. 1 2 tane atladım. Üçüncüye ilk trabzanımı yapıyorum. 1 sonrakine bir tane daha. 2 3 tane yaptım. Bir tane geldim. Şimdi 9 tane olması gerekiyor. 3 tane yaptım. Bir tane şuradaki trabzana sık iğneye bir tane batıyorum. 4 bir tane aradaki zincir boşluğuna batıyorum. 5 yine bir sık iğneye batıyorum. 6 ve yine zincirlere batıyorum. Burada biraz küçük kalmış. Evet. Şimdi 9 tane trabzanımız tamam oldu. 1 2 3 zincir çektim. Geldim. Şimdi şuradaki boşluğa bir tane üçlü trabzan yaptım. Tekrar 1 2 3 zincir çektim. Bakın şimdi dönelim. Şurayı yapacağız. 1 2 tane zincir atlayacağım. Sırayla 3 tane trabzan yapacağım. 1 3 tane trabzan yaptım. Dördüncüye 2 tane yapacağım. Evet, bu şekilde. Bu sıramız da tamamlandı. 1 2 3 yani biz şu an neredeyiz? Şurayı yaptık. Burayı yaptık. Şimdi sıra şurada. Bu sıradayız. Şu boşlukların olduğu sırayı yaptık. Şimdi şuradaki yelpazeleri başlayacağız. Hemen 4 zincir çektim. Örgümü çevirdim. Şuradan geriden bakmayı da göstereyim. Bakın burayı yaptık. Şimdi şu yelpazeyi yapacağız. Bunun için ne yapıyorduk? 4 zincir çektik. Yukarı çıktık. Şuradaki ilk boşluğa, zincirin dibindeki ilk boşluğa 5 tane trabzan yapıyoruz. Beş tane trabzanımı yaptım. Geldim. Hiç zincir çekmeden şuradaki sondakine değil, ondan bir önceki trabzan tepesini bir tane sık iğne ile birleştirdim bunu. Bir zincir çektim. Sonra o son bıraktığım trabzanı atlayıp şu zincir boşluğuna bir tane sık iğne yaptım tekrar. İpimi doladım. Bu defa geldim. Şuradaki trabzanın tam tepesine 5 tane trabzan yapacağız. 1 2 3 4 5 tane trabzanımızı oluşturduk. Şimdi sırada bakın bunu buraya birleştirmişiz. Şimdi geliyoruz buraya birleştiriyoruz.
Hiç ip almadan şuraya bir tane sık iğne ile birleştiriyorum. Bir zincir çektim yine araya. Bir tane trabzan atlıyorum, bir sonrakine yine bir tane sık iğne. Şimdi buradaki bir zincirler bir sonraki sırada yuva olacak. Şimdi tekrar bakın, şurada bir değişik nokta var. Şu ortadan bir yelpaze çıkaracağız. Buradaki ortadan bir tane yelpaze çıkaracağız. Şuradaki değişik noktayı göstereyim. Sonraki sıralarda buraya bakarak tamamlayacaksınız. Şurada 9 tane trabzanımız vardı bir önceki sırada. 5.'sine yani tam ortadaki trabzana batarak, bakın arada zincir çekmedim, batarak 5 tane trabzan yapacağız buraya. Yani baştaki yaptığımız yelpazenin aynısından bir tane de buraya yapmış olacağız. Böyle bu şekilde motiflerimiz artacak. Evet, 5 tane yaptım. Şuradan bir, hiç ip almadım, yine bir iki tane atlıyorum. Üçüncüye bir tane sık iğne ile birleştiriyorum bunu. Bakın şurada yelpazemiz oluştu. Araya bir zincir çektim. Yine aynı tekniğimiz, aynı mantığımız aynı. Bu trabzanı atlıyorum, boşluğa bir tane sık iğne ile birleştiriyorum ve geldik buradaki trabzan tepesine. Buraya da 5 tane sık iğne yapıyorum. Pardon, trabzan yapıyorum. Trabzanları ikili yapıyorum burada. Beş tane yaptık. Yani şuradakinin aynısını yaptık. Yine şu boşluğa tutturuyoruz onu bir sık iğneyle. Araya bir zincir. Burada da yine bir tane trabzan atlıyorum. İkinciye sık iğne ile birleştirdim. Ve geldik köşeye. Köşeye şuraya 6 tane, en köşeye, köşedeki başlangıç zincirine batarak 6 tane trabzan yapıyoruz şuraya. Beş oldu. 6 tane yaptık. Evet, buraya kadar artık şalın tarifini vermiş sayılırım. Çünkü bundan sonrası artık döngünün tekrarı. 4 sırada bir aynı işlemleri yaparak devam edeceksiniz. Şimdi bakın, örgümüzü şöyle 3 tane zincir çekeyim. Örgümüzü çevirdiğimiz zaman döneceksiniz, bakacaksınız hangi sıradayım ben. En son şu yelpazeyi yapmışım. Yani bundan aynı olan şurası var. Bu sıradan sonra ne var? Şimdi şuradaki kafesleri oluşturma sırası. Geleceksiniz buraya, kafesleri oluşturacaksınız. Buradaki sırayı takip ederek yaparsınız. Zaten birkaç sıradan sonra otomatikman öğreniyorsunuz. Zor bir model değil. Kolay bir model. Sadece sırayı düzgün takip etmeniz gerekiyor. Şu örümcek ağlarının düzgün ve net çıkması için. Onun haricinde bir zorluğu yok. Gayet de gösterişli bir model. Şimdi şu diğer alttakinden, şundan size bir kenarını göstermek istiyorum. Evet. Şimdi kenar için önce ben şu sırayı tamamlamam gerekiyor. Ya da şöyle yapayım. Bu sırayı sökeyim. Dediğim gibi ben bu kenarı farklı yaptım. Uzun yaptım. Bu göstereceğim kenar bu kadar geniş olmayacak. Ben evdeki ipimi tamamlaması için biraz küçük kalmıştı. Büyütmek için böyle bir geniş kenar yaptım. Zaten modelin orijinalinde kenar da yok. Hiç kenar yok. Direkt bu şekilde kullanılıyor. Ama ben biraz değiştireceğim. Evet, şimdi söktüm. Bakın şurada. Örgünüz mesela burada bitirdiniz diyelim, farz edelim. Örgünüzü herhangi bir yerde bitti. Kenar için hemen bakın. Şurada en başta şu ipi biraz şu aşağıya taşımak istiyorum. Siz bitirdiğiniz sıraya göre belki gerekmez aşağı taşımanız. Ben şimdi bunu denemek için yaptığım için şu zincirimizi şuraya taşıyorum. Buraya hemen bir tane sık iğne ile birleştiriyorum. Şimdi yapacağım kenar şuradaki boşlukları
trabzanla dolduracağım için şu köşedeki modelin bir bütünlüğünü tamamlayacak. Bakın şurada, şuraları görüyor musunuz? Şuralar kenar sırasında yapılan şeyler. Normalde burası düz boşluk. Şuraları doldurup motifin devamıymış gibi olacak. Şimdi hemen ipimizi doluyoruz. Bakın örerken ne yapıyorduk? Trabzanların tepesine 5 tane trabzan yapıyorduk. Buradaki şuraya da bir tane 5 tane trabzan yapacağız. Battım. Şuraya battıktan sonra tekrar gösteriyorum. Şurada sık iğne ile birleştirdim. Zincir çekmeden ipimizi doluyoruz. Şuradaki köşeye 5 tane trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 ve 5. 5 tane yaptım. Geldim. Şurada modelde yaptığımızın hemen aynısını uyguluyormuşuz gibi. Geldim şuraya bir tane sık iğne ile birleştirdim. Hemen bir zincir çektim. Şurayı boşluğa, şu boşluğa bir tane sık iğne yaptım. Yine ipimi doladım. Bakın şimdi şuradaki boşluğa yine 5 tane trabzan yapacağım. 1 2 3 Güzel bir görüntü oluyor bu şekilde. Sanki motifi tamamlamışsınız gibi. Şuradan köşeden tekrar göstereyim. 5 tane yaptım. Şuraya batıp buraya birleştiriyorum. Şimdi nereye geldik? Sırada bakın yine boş duran trabzan var. Şimdi bunun da tepesine hemen 5 tane trabzan yapıyorum. Geldim. Şuraya birleştirdim. Burada mesela şurada sık iğne yaptık. Araya bir zincir çektik. İsterseniz onu yapmaya da bilirsiniz. Birazcık uzak kaldığı için ben öyle yapıyorum. Şunu biraz uzattım şimdi. Ona gerek yok. Yine şu boşluğa 1 2 3 4 5. Yine geldim. Şuraya batıyorum. Zincire de batabilirsiniz. Boşluğa da batabilirsiniz. Hiç fark etmez. Zincir çekmeden tekrar bakın. Buraya da hemen 5 tane trabzan yapıyoruz. Şuraya birleştirdim. Evet. Bakın. Şimdi model sanki yarımlığı tamamlanmış gibi. Şu boşlukları doldurduk. Şu yaprakları tamamladık. Daha güzel bir görüntü oluyor. Şimdi ben bunu şu köşeyi de göstereyim size. Köşeyi nasıl döneceğinizi. Nerede ipim gelmiyor. İnat etti. Şurayı köşeye kadar devam ediyoruz. Aynı teknikte bütün şalınızın tamamını bu şekilde dönebilirsiniz. Başka bir motif kenar da uygulayabilirsiniz. Dediğim gibi orijinalinde kenar yok. Kenarsız da kullanabilirsiniz. Evet, 5 tane yaptım. Evet, 5 taneyi tamamladık. Köşeye geldim. Bakın şu son direğin de tepesine 5 tane yaptım. Bunu da hemen şu zincirde birleştiriyorum.
zincirde birleştiriyorum bir sık iğne ile. Şimdi bakın şu köşeye, ben bunu ilk başladığımda çakma sık iğne ile başlamıştım. Ama siz zincirle başladığınız için daha sağlam olacaktır. Şimdi şuradaki zincir boşluğuna yine trabzanlarımızı yapıyoruz. Bu defa 10 tane 12 tane yapabilirsiniz. Güzel dönecek şekilde sayısını ayarlayın. Üç, 4, 5, 6, 7. Burada düğüm geldi. Evet, 7 tane oldu. 8, 9, 10. 10 tane oldu bakın. Şöyle bir 10 tane yaptıktan sonra bir kontrol edin. Güzel duruyorsa tamamdır. Durmuyorsa 1-2 tane daha ekleyebilirsiniz. Hadi bir tane daha ekledim. 12 oldu. Yine geliyorsunuz. Şuraya köşeye birleştiriyorsunuz. Köşenin dönüşü bu şekilde. Bakın ucu böyle oldu. Hemen şurayı da yapalım. Ve aynı şekilde şurada tarif ettiğim gibi şalın diğer tarafında aynı şekilde devam ettiriyorsunuz. Boşluklara, trabzanların tepesine 5'er tane trabzan yaparak ilerliyorsunuz. Bir iki tane yapayım, hemen model kendini bir göstersin. Evet. Bakın kenarlarını yapınca model daha güzel kendini tamamladı. Bakın şu boşluklar doldu. Bakın iki taraf arasındaki farkı görün. Kenar yaparsanız ve yapmazsanız. Bakın burası yaptığımız kenar. Burası yapılmamış kenar. Kar tanesi aslında. Evet. Buradan bakınca kar tanesi. Modelimizin ismi de öyle olabilir. Kar tanesi. Evet. Bu şekilde. Evet hanımlar, bu şalın yapılışı da bu şekilde. Dediğim gibi 4 sırada bir döngüyü takip ederek ilerleyebilirsiniz. Kenarımızı da gösterdik, yapılışını da gösterdik. Gayet güzel. Çift yönlü kullanabilirsiniz bu şalı. Bakın arkası önü çok fazla belli olmuyor. Ben bunu boyunluk olarak yaptım. Çok fazla büyük değil bu. Şu şekilde göstereyim. Evet. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalıştım. Umarım anlatabilmişimdir. Yardımcı olabilmişimdir. Şimdiden yapmak isteyen herkese kolay gelsin diyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğeni ve yorumlarla desteklerinizi bekliyorum. Hoşça kalın.